Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bugün sizlere anlatacağım proje bu güzellikte. Görmüş olduğunuz gibi ben önce bir çalışma yaptım ve hazırladım. Daha sonrasında ise sizlerle paylaşmak istedim. Model her ipe uygun oluyor. Battaniye için kullanabilirsiniz. Bayan kazaklarında, erkek kazaklarında da tercih edebilirsiniz bu modeli. Angora iplerle, mohair iplerle çalışabilirsiniz. Model oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile gönül rahatlığıyla bu projeyi çalışabilirler. Sizlere tavsiyem kullanacağınız ip ve şiş numarası ile bir miktar modeli çalışmak. En için ilmek sayısını, boy içinde sıra sayısını hesaplamanızı tavsiye edeceğim sizlere. O zaman örgüleriniz daha güzel oluyor biliyorsunuz. Modelin çalışmasına 3 numaralı şişle ve orta kalınlıkta bir bebe ipiyle çalıştım. Şöyle gösteriyorum. Modelin çalışmasını sizlere 2 model üstünden göstereceğim. Çok genişten almayacağım çünkü sıralarımız var. Zaman kaybetmek istemiyorum. Ama geniş görüntüsü modelin bu şekilde. Örgünün arka yüzü de bakın tertemiz bir şekilde çıkmış hali. Çift taraflı örgüler için kullanılabilecek modeller arasına alabiliriz aslında bu modeli. Dilerseniz çalışmamıza hemen aynı şiş numarası ve iple başlayalım. Modelin çalışmasını yaparken altı ve altının katları artı 3 ilmek artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. Hemen şöyle 2 kat ipimi oluşturuyorum. Öncelikle kullanacağım 2 model için 6 6 12 ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu iki tane model çalışacağım alandaki ilmeklerin sayısı artı 3 ilmek 1 2 3 model sonu için. Şimdi artı 2 ilmek atıyorum. Bu da baştaki ve sondaki birer ilmeğim için hazırladığım ilmek sayıları. Modelin çalışmasını yaparken lastik örgüyle başladığımız için lastik örgüdeki kenar, şuradaki kenara lastiğiniz olarak uygulayabilirsiniz. O yüzden hemen modele başlarken ilk sıradan başlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi şu. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak alıyorum. Bu modele dahil değil. Düz ilmek aldım. İkinci ilmeği düz ilmek olarak örmeye başlıyorum. Bu modelimin ilmeği. Şimdi başladığım alan bir ters, bir düz. Model için. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Çünkü lastik uygulamasıyla çalışmamıza başlayacağız. Arada biliyorsunuz lastik uygulamamızı devam ettireceğiz. Kolay bir örgü, düz örgü ve ters örgüyü bilen herkes rahatlıkla çalışabilir. Örgümün birinci sırası ön yüzdeyim. Hemen ilmeklerimin olduğu yerden başladım. Bakın ters örgü şu anda sol şişimde 2 tane ilmeğim var. Bunlardan bir tanesi düz ilmek modele dahil. İkinci düz ilmeğim kenara dahil. Yani dikkat etmeniz gereken husus diye belirttiğim alan burası. Ön yüzde 2 düz, sonda da 2 düz ilmekle bitiriyorsunuz. Şimdi örgümün arkasındayım. Örgünün ikinci sırası arka yüz. İlmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Hemen bakın düz ilmeğim, ters ilmeğim şeklinde devam edip gidiyorum. Şu şekil. İkinci sıra arka yüz. Çok kolay bir model. Gayet rahat çalışacaksınız sizler de. Önemli olan sıraları saymanız. Bakın tekrardan son 2 ilmeğe geldim. Arka sırada olduğum için bunların ikisi de ters ilmek. Ön yüze geçiyorum. 3. sıradayım. 2 düz ilmeğim yan yana. Yine bir ters, bir düz örgüyle devam ediyorum 3. sıraya.
O yüzden 2 ilmek üstünden anlattım ki buradaki bir ters bir düz alanları birlikte geçeceğiz diye. Bu arada sizler de örgülerinizi öreceğinize inanıyorum. Anlatımlardan memnunsanız eğer kanalımıza abone olup zile basmayı unutmayın. Paylaşım butonundan da kendi paylaşım sosyal platformlarınızda paylaşabilirsiniz. 2 düz ile ön sıra olan 3. sırayı bitirdim. Arka sıra 4. sıraya geçtim. Tekrar 2 ters ilmekle başladım. Bir ters, bir düz ile devam ediyorum. Şu şekil. Malum grip mevsimi başladı. Artık hepimizin seslerinde bozulmalar olacak. 4. sıra arka yüzü bitirdim. 5. sıra ön yüzdeyim. Buraları hızlı geçiyorum zaten bir ters bir düz örgü ördüğümüzden dolayı. İki düzle bitirdik. Örgünün arka sırası 6. sıradayız. Tekrar 2 ters ilmekle bir ters bir düz devam ediyoruz. Ve böylece lastik örgü kısmı tamamlanmış oluyor. Evet. Şimdi örgünün ön yüz 7. sırasındayım. Hemen bakın şurada. Yapacağım işlem kenar ilmeğin modelime dahil değil. Burada bir tane ters ilmek örüyorum. Düz olan ilmeği ters ilmeğe çevirdim. 2. sırada bulunan sol şişteki ilk ilmeğimi ters ilmek olarak 2. ilmek olarak ördüm. Sol şişimde bakın düz ilmeğim var, ters ilmeğim var. Buradaki ters ilmeği hemen arka sıradan alıyorum. 2 ilmeği yer değiştiriyorum ve yan yana 3 tane ters ilmeği böylece sıralamış oluyorum. 2 ilmeği yer değiştirdiğim anda 3 tane ters ilmek yan yana sıralanmış oldu. Şimdi ipimin yönünü değiştiriyorum. Bakın. Burada düz ilmek, hemen onun yanında bir düz ilmek ve bir ters ilmek var. Burada da 3 ilmeğimi düz ilmeğe çevireceğim. İkisi hazır zaten. Bakın 3. ilmeğim ters. Düzle ters ilmeği yer değiştiriyorum. Bu sefer düz ilmeği alırken ön yüzden alacağım ki şu şekilde ön tarafa gelsin. Yan yana 3 tane düz ilmeğim oluşsun. Sırası üstüne bakın. 3 ters 3 düz ilmeğim. Yan tarafa aldığım ilmek ters ilmek. O yüzden ters ilmeğimin birincisini ördüm. Sol şişimdeki 2. ilmeğim ters ilmek. Onu da ördüm. Tamamlamak için 3'e tamamlamak için 2. sıradaki ters ilmeği hemen ön yüze çekiyorum. Bakın yine düz ilmek önden alınmış oluyor böylece. 3 tane ters ilmeği yan yana getirdim. İpin yönünü düzelttim. 2 düz ilmek yan yana. Şimdi burada 3. düz ilmeği çekeceğim. Öncesinde 2 düz ilmeği örüyorum. 1 2 düz, 3. ilmeği ön yüzden alıyorum. Tekrar şişime aktarıyorum ve 3 düz ilmeği yan yana getiriyorum sağ şişimde. İpin yönünü düzelttim. 2 ters ilmeğim ördüm. Sondan bir önceki ilmeğim, bakın düz ilmek ama burada ters ilmek olarak öreceğim. Kenar ilmeğim de ön sırada olduğum için düz ilmek.
Örgünün 7. sırası ön yüzde ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Şimdi örgünün 8. sırası arka sıradayız. İlmekleri görmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Hemen ilk ilmeğimi ters ilmek olarak aldım. İpin yönünü değiştirdim. Bakın 3 tane düz ilmek beni bekliyor. 3 düz. Devamında 3 ters. Örgünün 8. sırası arka yüz. Tekrar 3 düz. 3 ters. 3 düz. Ve kenar ilmeğim arka sırada olduğu için ters ilmek. 8. sırada da ilmekleri görmüş olduğumuz gibi ördük. Ön yüz 9. sıraya geldik. Bakın görüntü bu şekilde. Lastik örgüler bir araya toplanmış oldu. 2 model göstereceğimden bahsetmiştim sizlere. 2 modelimin altyapısı oluştu. Şimdi 9. sıradayız. İlk ilmeğim şurada. Kenar ilmeğini alıyorum. Devamında 3 tane ters ilmeğim var. Bunlarda herhangi bir işlem yapmayacağım. 1, 2, 3 ters ilmeğim. İpin yönünü değiştirdim. 3 tane düz ilmek beni bekliyor. Burada kahve çekirdeği modelini yapacağım için en sol tarafta bulunan 3. ilmeği 2 düz ilmeğin üstünden geçirdim. 2 tane düz ilmeğim sol şişimde kaldı. Önce birincisini düz ilmek olarak ördüm. Şişimin üstüne doladım. Düz ilmek konumuna getirdim. Bir düz ilmek daha örünce eksilttiğim ilmeği burada artış ilmeğiyle tamamlamış oldum. 1, 2, 3 tane düz ilmeğim hazır. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipin yönünü düzelttim. 3 düz ilmekle işim. En sol kısımdaki ilmeği aldım. 2 ilmeğin üstünden geçirdim. 2 düz ilmeğim. Birinci düz ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. Düz ilmek konumunda. Tekrar bir ilmek düz örünce 3 tane düz ilmek yan yana gelmiş oldu. Devam ediyorum. 3 ters ilmek. Kenar ilmeği ön yüzdeyim. O yüzden düz ilmek. Şimdi model 9. sıra ön yüz bu şekilde atkısını oluşturduk. Hemen arka sıraya dönüyorum. 10. sıradayım. Arka yüz. İlmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. 3 düz ilmeğim. 1 kenar ilmeğinden sonra 2 3 düz ilmek. Şimdi ters ilmek konumundayım. Tam orta kısımda ajur ilmeğim var. Birinci ters ilmeğimi aldım. İkinci ters ilmeğimi bakın şuradan arka yüzden alacağım ki şurada bir delik istiyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Üçüncü ters ilmeğimi tamamladım. İpin yönünü değiştirdim. 3 düz ilmeğim var. 1 2 3. Tekrar ipin yönünü değiştirdim. Ters ilmeklerdeyim. Birinci ters ilmeğim. Ajur ilmeğini dış tarafta kalan ilmekten alıyorum. Delik oluşturuyorum şurada. İkinci ters ilmeğim. Tekrar bir ters ilmekle üçüncü ters ilmeği tamamladım. 3 düz. Bir ters. Ve örgünün ön yüz 11. sırasındayım. Bakın görüntü şu şekilde. Şurada ajur deliklerim oluşmuş oldu. Şimdi bu sırada ilmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. 3 ters. 3 düz. Tekrar 3 ters. 3 düz. 3 ters. Ve kenar ilmeğim düz ilmeğim. Örgünün 12. sıra arka yüze geçeceğiz. İlmekler görmüş olduğumuz gibi örülecek. Kenar ilmeğini ters aldım. Devam ediyorum. 3 düz ilmekle. 1 2
2 ve 3. Tekrar 3 ters ilmek. 1 2 3. 3 düz ilmek. 1 2 3. 3 ters ilmek. 1 2 3. 3 düz ilmek. 1 2 3. Kenar ilmeğim arka yüzde ters ilmek. Şimdi örgünün ön yüz 13. sırasındayım. Kahve çekirdeğimi sonlandıracağım. Kahve çekirdeğinde bakın buradaki ajur ilmeklerini yaptık. Bu sırada ajur ilmeklerini tekrardan oluşturacağız ama arka sırada farklı bir işlem yapacağız. Ona dikkat edin. Hemen 13. sıra ilk ilmek örmeden aldığım düz. Devamında 3 tane ters ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. 3 tane düz ilmeklik alanlayayım. En soldaki ilmeği 2 ilmeğin üstünden geçirdim. Birinci düz ilmeğimi öreceğim. Bir artış yapıyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. Böylece 3 tane düz ilmeğim yan yana gelmiş oldu. 3 tane ters ilmek. 1 2 3 ters ilmeğim. Tekrardan ipin yönünü değiştiriyorum. En soldaki 3. ilmeği aldım. Tekrar bir düz, bir arttır, bir düz. Devam ediyorum. 3 tane ters ilmek. 1 2 3 ve kenar ilmeğim 4. Şu şekilde. Şimdi tekrar örgümün arka sırasındayım. 14. sıra ve son sıra. Birinci model sırası bu sırayla bitiyor. Kenar ilmeğini aldım. Tekrar hatta ön yüzde ön yüzde de bitirmiş olarak sayabilirsiniz. Çünkü yer değiştireceğiz. Onu göstereceğim. 3 düz. Tekrar. Şuradaki ajur ilmeğini bir evvelki sırada biliyorsunuz şuradan almıştık. Bu sefer bu sırada buradaki ilmeği alacağız ki delik ilmeği oluşturmak istemiyoruz. Bakın şuradan alırsanız delik ilmeği oluşacak. Şuradan alırsanız gizli arttırma ilmeği olacak. O yüzden biz gizli arttırma ilmeği yapıyoruz. 3 tane ters. Tekrar 3 düz. Bakın birinci ters ilmeğim, ajur ilmeğini şuradan değil şuradan alıyorum. İkinci ters ilmeğim, üçüncü ters ilmeğim ve tekrardan 1 2 3 kenar ilmeği ters olarak bitiriyorum. Aslında model sıram benim burada bitmiş oluyor. Bakın şu şekilde. Şimdi yapacağım işlem tekrardan burayı kurmak olacak. O yüzden kurma işlemini de nasıl yapacağım? Bakın 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters işlemimiz vardı. Biz ne yapmıştık? Kenar ilmeğimize hemen düz ilmeğin yanına bir tane düz ilmek almıştık. Şuradaki düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi örmeden düz aldım. İlk ilmeğimi düz ilmek örüyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Üçüncü ilmeğim düz ilmek olması gerekiyor ama ters ilmek karşımda. Ne yapıyorum? Düz ilmekle ters ilmeği yer değiştiriyorum. Tekrar bir düz ördüm. Devam ediyorum. Bir ters ilmek. Hemen sırası üstünde yer değiştirdiğim için. Tekrar düz ilmeğe bakıyorum. Yerinde duruyor. Bunu düz ilmek olarak örüyorum. Ters ilmek öreceğim için düz ilmekle ters ilmeği yer değiştirmem gerekiyor. Burada hemen düz ilmekle ters ilmeğimi yer değiştirdim. Tekrar bir düz, bir ters. Düz ilmek konumundayım ama ters ilmek karşımda. O yüzden yer değiştiriyorum. Her zaman için düz ilmekler önden alınıyor. Ters ilmekler arka sıradan alınıyor. Ona dikkat edin. Düz ilmeğimi geçirdim.
Bakın birinci sıraya döndüm aslında şu sırada. Hani şeyi o yüzden karar veremedim. Son sırayı aktarma ilmekleriyle acaba dahil etsek mi diye, ama yok. Birinci sıra olarak bu şekilde başlarsanız daha net gideceksiniz. Bunu birinci sıra olarak kabul edin. Ters ilmeğim, düz ilmeğim, tekrar ters ilmeğim, düz ilmekle yer değiştiriyorum. Ters ilmeğimi ördüm, düz ilmeğim, tekrar bir ters. Bakın kenar ilmeğim de ters ilmek olarak karşımda, ama ne yapmıştık? Düz ilmeği ters ilmeğe çevirmiştik. İlk sırada 2 düz ilmek, 2 düz ilmekle başlangıç ve sonlarına denk getirmiştik. Burada da ne yaptık? 2 düz. Demek ki son 2 ilmeğim de düz olacak. Şimdi yapacağım işlem ilk sırada olduğu gibi tekrardan lastik örgüme başlamak. Örgünün ikinci sırası diyorum. İlk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak, ikinci ilmeğimi ters, devamında bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ilmek olarak devam ediyorum. Bu kaydırma işlemlerini kahve çekirdeğinin başlangıcında ve sonunda tekrarlamamız gerekiyor ki lastik örgü modeli ortaya çıkıversin. O yüzden denk düşsün ilmekler, amacımız bu. Başta ve sonda 2 tane düz ilmekle başlamamızın sebebi de hemen kenar ilmeklerini daha sonradan 3 terse çevirmemiz daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden 2 düz ilmeği böyle konumlandırıyoruz her zaman. Modelimiz aslında anlatımı bu şekilde bitti. Her takıldığınızda başına sardığınız zaman görüntü bu oluyor, bakın. Şu şekilde. Lastik örgümüz, hemen şuradaki sıra ilmekleri yer değiştirdiğimiz alan, kahve çekirdeğinin ilk atkısı, ajur ilmeğinde ortası delik olarak bıraktığımız bölüm, bir sonrakinde tekrardan atkımız ve bakın bir üst sırada gizli arttırma yaptığımız bölümden sonra tekrardan ilmeklerin yer değiştirip lastik örgüye devam ettiğimiz alan. Sıra tekrardan ibaret. Benimle beraber örgülerime eşlik ettiğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer anlatımlarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok çok iyi bakın. Afiyetle kalın, hoşça kalın.